konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar. 10 Eylül Çarşamba yine sizlerleyiz. Arkadaşlar bu canlı yayın işi bizim çok hoşumuza gitti. Biz bu ekranın başından kalkamıyoruz. Dedik ki madem kalkamıyoruz o zaman yapabildiğin kadar. Düşün Diyerek. bak, burnum tıkalı, sümüklerim akıyor, sesim bile böyle ufaktan travesti gibi oldu. Ona rağmen buradayım bak lütfen. Evet. Meslek aşkı, iş aşkı, yayıncılık aşkı. Aynen. Hocam içinden Aynen. bir Rea Muhtar çıktı. Seni kutluyorum. Şimdi bugün çok değerli bir misafirimiz var. Amerika'dan, New York'tan sevgili Onur Taşyontar benim canım arkadaşım. Çok sevgili dostum. Bizi kırmadı, bugün yayına geldi. Tabii şimdi Amerika'da olunca bazen yayın kesilebilir. Hani şimdiden affola diyelim. Çünkü zaten dünden beri iki günden beri bir bant daraltma hikayeleri falan var biliyorsunuz. Yayınlar gidip gelebiliyor. O yüzden şimdiden affedin. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün Türkiye'de yaşayan ortalama bizim yaş grubumuz ve bizden sonraki yaş grubu herkesin bir kıyısında köşesinde hayalinde ya da isteğinde olan bir yurt dışında yaşama arzusu var. Tabii Türkiye'nin ekonomik koşulları da buna sebep olabiliyor. Kimisi güvenlik kaygısı yaşıyor, kimisi daha refah bir hayat yaşamak istiyor. Bunların başında da tabii Amerika geliyor. Şimdi Onur Amerika'da yaşayan birisisin. Öncelikle her şeyden önce hocam biz bir taraftan seyircilerimiz de ufak ufak geliyor. Önce bir seni tanıyalım abi. Sen ne iş yapıyorsun? Kimsin? Biz böyle seni önceden tanıyalım. Ondan sonra hemen konumuza geçelim baba. Adım Onur Taşyontar. Amerika'da doğup büyüdüm. Aslında New Jersey'de doğdum. Ondan sonra burada orduda görev yaptım 4 yıl. Ordudan sonra işte denizaltı kaynak ve inşaatla alakalı sanayi dalgıçlık yaptım. Ondan sonra 2016 senesinde de Türkiye'ye taşındım. Türkiye'de de köpek eğitmenliği yaptım uzun yıllardır. Ondan sonra hatta burada şimdi aynen devam etmekteyim. Şimdi de Long Island'da yaşıyorum, New York'ta. Hatta 12 gün sonra tam 1 yıl olacak Türkiye'den döneli. Yani tam 8,5 yıl Türkiye'deydim. Peki o serüvenin başladığı yer, yani sen orada doğup büyüdün, Amerika'da doğup büyüdün. Evet. Türkiye'ye gelme hikayen nasıl oldu hocam? Türkiye'ye gelme hikayem biraz enteresan aslında. Colorado'da yaşıyordum ilk önce. Türkiye'ye gelmeden önce. Ve bir motor kazası geçiriyorum. Hatta çok enteresan şekilde oluyor. Colorado'nun şiddetli rüzgarları çok meşhurdur. Tabii biz oraya taşıdığımızda çok farkında değildik bunun. Böyle hortumlar oluşabiliyor ani, böyle ufak çaplı, böyle bir anda hava şartları genelde onu gösteriyor çünkü. Yani direkt oluşabiliyor. Düz bir zemin olduğu için Colorado. Sadece etrafları dağ ama bir tane bir bölgesi var mesela. Dümdüz ve orada herhangi bir ufak bir sıcak soğuk bir rüzgarı olunca hemen bir hortum oluşuyor. Motorla giderken de bu hortum oluştu. Biz de tabii motordan fırladık, düştük, bacağımızı, her yerimizi kırdık. Ondan sonra tam bir yıl içerisinde 7 ameliyat geçirdik. Of. Ama o kazada o bir ay içerisinde Amerika'da 5 ameliyat geçirdim. Hastaneden çıktıktan sonra da Türkiye'ye geldim. Benim Türkiye'ye gelme hikayem oradan başlıyor aslında. Türkiye'de de biraz bir tedavi gördüm. 2 ameliyat daha geçirdim. Fizik tedavi gördüm. Ondan sonra 4 ay tekerlekli sandalyedeydim. Çok kötüydüm aslında. Yani hani bayağı kilo kaybetmiştim. Aşağı yukarı böyle bir 40 kilo falan kaybetmiştim. Hocam renove olmuşsun ya. Evet. Biraz ölümden döndük. Ondan sonra. Tabii Türkiye'ye gelişim de biraz enteresan oldu. Çünkü 2016 senesine geldim. Biliyorsun ki 2016 senesi çok biraz garip bir seneydi Türkiye için. Evet. Yani 2016'dan beri zaten şimdiki yıla kadar olanları bitenleri herkes zaten yaşıyor. Yani çok da bir şey değişmedi. Aynı tuhaflıklar devam ediyor. Evet. Ondan sonra artık geri dönmek icap etti. Yani zaten istiyordum. Bazı sebeplerden dolayı ertelendi sürekli ama bu sefer geldik. Bir yıl Peki oldu. sana benim şimdi bir dakika.
kafadan bir sorun var. Önce bir sorum var. Tamam. Tabii hocam. Bu orada dedin orada. Herhalde benefitleri için oraya girdin. Değil mi? Yani tabii benefitler yüksek, yani hani işte okulunu ödüyorlar eğer okumak istediğinde, işte bir yerlerde iş başvurusu yapmak istediğinde ön plana çıkıyorsun. Ondan sonra işte ev alırken avantajları oluyor vesaire vesaire, ama ya tabii şimdi o kültürle büyüyünce arkadaşlar da gidiyor orduya vesaire. O yüzden biz de şey yaptık. Orduya katıldık. Bazı arkadaşlarımla beraber, hatta arkadaşlarım da vardı orada, ama tabii benefitleri daha çok ağır bastı bu Çünkü çok konuda. böyle bahtsız bir olay yaşamışsın. Yani şimdi senin orada olabilmen fiziksel bütünlüğüne bağlı. Yani tamam, orada değil misin galiba? Ordu'da mensubu değil misin motor kazasını yaptığından? Yok, o zaman çıkmıştım. Evet, o zaman Ama herhalde çıkmıştım. oradan, yani çünkü orada bir sağlık sistemi problemi de var biliyorsun. Sen ilk orada hastanelerde senin donuna kadar almış olmaları lazım. Yani bir yerden bir şey olmuş ki sen orada hastanede yatabilmişsin o kadar süre. Ya Yani o zaman çok garip problem bir zamandı. He? Çok garip bir zamandı. O zaman Obama bitmişti. Yani Obama'nın ikinci dönemiydi. Hatta son senesiydi. Öyle söyleyeyim yani. Hatta Obamacare Obamacare'den o zaman sen Obamacare vardı tabii, ama tabii işimle alakalı da yani sigortam iyiydi, öyle söyleyeyim. Evet. O Çok yüzden- pardon, lafını böleceğim Onur ama galiba mikrofonunda bir şey var, bir cızırdama yapıyor ama istersen bir şey Tamam. Şimdi nasıl? Bir şey böyle telefona bağlandığı yerde bir çıt çıt sesi geliyor ama oradan kaynaklanıyor olabilir. Telefona taktığın yerde. Yok, kablosuz. Ha, Bluetooth. bir çıt 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 sesi geliyor ama ben öyle tuttuğun zaman gelmiyor onu. Yüksek ihtimal o siyah şey senin yakana sürttüğü zaman oluyor. Tamam. Şu anda olmuyor. Şöyle tutacağım Hayır. o zaman. konuştuğu zaman oluyor. Konuştuğum zaman oluyor. Evet. Evet. Konuştuğu Allah Bir zaman. cızırdama var. Peki bir dakika. Siz Bana hiç devam edin. gelmiyor. Ben bir müdahale Tamam, biz yapacağım. devam edelim abi. Sen Arda çözer. Boş ver. Tamam, sen orada neden? Çünkü bak, bu sağlık meselesi orada çok sıkıntı. Yani IR'a girip böyle donuna kadar alırlar adamın. Hani sen Tabii. orada nasıl bir kendini kurtardın? Oradaki sistemsel aslında, yani herkes şunu merak ediyor aslında. Seninle konuşmalarımızı birazcık böyle yönlendireceğiz. Hı hı. Yani oraya gidenlerin yaşadığı problemler neler? Yani böyle koştur koştur buradan gidenler aslında inanılmaz bir cennete mi düşüyor, yoksa oranın da buradan beter yönleri var mı? Kabaca böyle senden onunla ilgili bilgiler alırken en temel şeylerden girdim. Ben o yüzden lafa daldım. Yani sağlık sigortası, işte benefiti için orduya girmek falan filan, bunlar aslında belli Tabii. sebepleri olan aksiyonlar. Kesinlikle. Yani onlardan sen devam edebilirsin aklına gelenleri. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle, zaten hani her ülkenin bir avantajı dezavantajı var. Yani her Evet. şeyin olduğu gibi ve buranın da kesinlikle dezavantajlarından bir tanesi sağlık sigortası oluyor maalesef. Çünkü özel sektör olmuş ve aşırı pahalı ve fiyatlandırmayı da kafalarına göre yaptıkları için, o yüzden kimsenin de şey olamıyor maalesef bu durumda. Hani çok bir özgürlüğü olamıyor. Türkiye'de mesela hani devletin ayağı olduğu için bu konuda daha işte insanlar yararlanabiliyor, işte ücretsiz bazı konularda yardım alabiliyor, ama burada maalesef o imkan yok. Bir Obama döneminde vardı, ama tabii bunlar hani gelip geçici şeyler. Her dönemde farklı cumhurbaşkanları gelip geçiyor, değiştiriyor. Kanunlar değişiyor, sürekli değişebiliyor. O yüzden hani 4 sene ya da 8 sene olan bir kanun 8 seneden sonra bir daha olmayabiliyor. Ki Aynen. burada oldu. Onun gibi işte. Peki hocam, şimdi şöyle bir kapı açalım ufak ufak. Seyircilerimiz de geldi zaten. Şimdi şu an sen Amerika'da yaşıyorsun ve oranın hayat koşullarına, kültürüne hakimsin. Şimdi Türkiye'de bu arzuyla yanıp tutuşan birçok insan var. Yani hani bizim nezdimizde sen şanslı insanlardansın. Hani buradan bakıldığında söylüyor biliyorum. Ama şimdi bir de bunun başka bir perdenin başka bir yüzü var. Şimdi ben her zaman bir şeyin önce eksilerinden başlamayı tercih ederim ki artıları sonradan daha keyifli gelir kulağa. Şimdi sen aynı zamanda Türk vatandaşısın. Evet.
Amerika'da yaşamanın, bir Türk olarak Amerika'da yaşamanın, çünkü sen survive ederek gitmedin oraya. Şimdi oraya geleceğiz. O bambaşka bir dünya. Evet. Şimdi sen kuralıyla, kaidesiyle yıllar evvel gittin, geldin, tekrar gittin. Sen şu an Amerika'da yaşayan bir Türk vatandaşısın. Bize artılarını, eksilerini, özlediğin şeyleri, ulaşamadıklarını, çok rahat ulaştıklarını, işte Türkiye'de bu çok iyiydi abi ama burada yapamıyorum varsa tabii, bu arada tırnak içinde söylüyorum. Ya da işte abi burada öyle bir şey var ki ben asla Türkiye'yi aramıyorum dediğin şeyleri bize böyle kendi dilinde özetlersen, bizim çünkü gerçekten hepimizin en çok ihtiyaç, yani bunu duymaya ihtiyacımız var. Çünkü emin ol, burada iki kişi bir araya geldiği zaman üçüncü cümleleri yurt dışına gidelim oluyor. O Yani yüzden şimdi burayı bir şöyle- açık oluşturalım derim ben. Arda, Onur'dan önce bir saniye. Arda sen felaket kopuyorsun. Onur sana da geliyor değil mi bu? Yani kopuk kopuk. Şu an hiç daha bir kopukluk yaşamadım. Öyle mi? Ama evet, şu an iyi ses gayet. Ha okey. Ben- Bana kopuyor o zaman abi. Sorum anlaşıldı mı peki? Anlaşıldı, anlaşıldı. Okey Tamam, tamam. okey. Anlaşıldıysa tamam. Çok koptun bana da, çünkü belki karşıya ulaşmadım acaba diye merak ettim. Tamam. Olabilir. Şimdi şöyle, yani mesela ben tam bir yıl olacak daha doğrusu geride. Özlediğim çok şey var. Ne olabilir bunlar? İşte seni çok özlüyorum mesela Arda'cığım. Arkadaşlarımı özlüyorum. Tabii bunlar, yani burada şimdi yani bir Türk ailesinden gelen işte örf, adetler vesaire, hani o geleneksel olabilir ya da işte büyütülme tarzı olabilir. İşte buradaki her kültür biraz farklıdır bu konuda. İşte İtalyanlarınki farklıdır. Biraz benzerliğimiz var mesela ama her kültürün farklıdır. Burada çok İspanyol kültürleri de var mesela. Aile kavramları da çok farklıdır. Şimdi Türkiye'de tabii bu yani en iyi, yani bunu en iyi yaşayabileceğin yer aile konusunda orası. Çünkü hani herkes sonuçta oradan, hani bir Türksen oradan geliyorsun ve herkes orada. Ve bunu hani burada yaşayamıyorsun. Yani onu söyleyeyim. Mesela hani geldiğinde işte ne bileyim beraber yani tüm sülaleni getiremediğin için orada işte kuzenler kalıyor. İşte bazı arkadaşların kalıyor. Büyüdüğün arkadaşların kalıyor. Ondan sonra Ya bu çok duygusal bir pencere söylediği şey. tabii yani mesela hani o faktör çok büyük. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, geçenlerde bir arkadaş vardı, geri dönüyor Türkiye'ye. 5 yıldır buradaydı. Niye dönüyorsun? Çünkü işte arkadaşlarımı özledim, işte eşi dostu özledim. Yani genellikle zaten şimdi Türkler biliyorsun duygusal insanlar olduğumuz için, yani bence en çok büyük faktör olarak geri dönmenin sebebi o oluyor diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben Her çünkü şey genelde benim özlüyorsun yani. tabii. Ama tabii bunu şey de aslında belirliyor. Yani yaşadığımız zaman da belirliyor. Şu an mesela hani bir ekonomi sıkıntısı var. İşte Covid'den sonra bazı şeylerin değişmesi var. Şimdi insanlar daha çok hani böyle duygusal yerine biraz daha çok hani o gelecek kaygısından kaçmak için buraya geliyor. Yani şimdi onun mentalite olayıyla işte hani ne bileyim işte Amerika'ya bir gideyim, orada bir nasıl, ne var yok falan diye gelen kişiyle mentalite çok farklı. Çünkü o kişi genelde her zaman geri gidiyor. İşte annemi özledim, babamı özledim, ailemi özledim, arkadaşlarımı özledim, geri gidiyorlar. Diğer çalışan kısımda kalıyor burada. Tabii zorluklar da çekiyor, yani işte gurbette kalmanın işte yemek konusu. Mesela burada tabii Türk restoranları var, lokantaları var. İstediğin zaman gidip yiyebiliyorsun. Ama bir Türkiye'de yemek gibi olmuyor. Ya da işte ya ufak tefek şeyler var buna benzer. Onları burada yapamıyorsun. Avantajları ne var tabii burada? Aracın var. Genelde herkesin aracı var burada. Araçsız bir insan çok göremezsin. Yani şehirde yaşayan, New York City'nin içinde yaşayan insanlar genelde aracı olmuyor ama New York City'de yaşamayanlar herkesin aracı oluyor. Yani Türkiye'de bu çok mümkün değil. Çünkü niye? Top taşıtı daha çok fazla var Türkiye'de. İstanbul'da özellikle. Ben İstanbul'a göre söylüyorum. İstanbul'da yaşadığım için. Yani İstanbul'da evinin önüne olsa, kadar gidebiliyorsun yani. Yani Türkiye'de. İstanbul'da çok fark etmiyor yani. Aracın da olsa, toplu taşıman da olsa aynı zamanda gidiyorsun yani. Yani evet, Çok o trafikten kaynaklanıyor. Mesela burada da çok insan var. Aşırı insan var burada ama
hani buranın bir trafik düzeni var. İlk önce trafiğin mantığını anlıyor buradaki insanlar. Hani biz Türkiye'de mesela şunu çok iyi görüyoruz ki İstanbul'da herkes dip dibe araba kullanıyor. Sürekli fren yapıyorsun. O aslında o olayı uzattığı için buradakiler bunu biliyor, bunu yapmıyor burada. O yüzden bir sabah trafiği oluyor herkes işe giderken. Bir de akşam trafiği, o kadar. Ama İstanbul'da biliyorsun ki en azından bir sene önce her zaman trafik var. Trafiğin Emin ol olmadığı daha bir zaman yok artık. Emin ol daha kötü şu anda. Bir seneden daha da Yani, kötü. yani o yüzden Peki sen şimdi Burak hocam da bir dönem Amerika'da yaşadı. hı hı. Ben açıkçası hiç gitmedim. Çok istiyorum ama. Oradaki mesela şimdi şöyle bir şey çizelim, senaryo çizelim. Şimdi hep şöyle bir herkesin kafasında bir senaryo var ya, abi gideyim oraya pizzacılık yapayım bana yeter. Ya da gideyim oraya işte benzin istasyonunda çalışayım yeter. Şimdi bunun realitesi nedir hocam? Yani realitesi şöyle, en kolay yapabileceğin işlerden biri. Hani direkt cash, nakit, yani cash dediğimiz burada nakit, işte vergisi olmayan direkt hani masa çalışabildiğin yerler, işte pompacılık, benzin istasyonunda, işte ice cream truckçılar var, işte dondurma satan işte kamyonete, onları yapıyorlar genelde. Ondan sonra işte Uber yapabiliyorsun kendi aracınla ya da Lyft yapabiliyorsun. Bunu çok yapan var. Bunlar yapabiliyorsun ama yani her şey çok pahalı olduğu için şu an ya bunu en iyi zirvede yapman gerekiyor. Hani lüks araçla yapacaksan hani onunla yapman gerekiyor vesaire. O yüzden biraz zorlaştı şartlar. Eskisi gibi değil. Hani şimdi önceden gelen adam pompacılık çalışıp idame edebiliyor ama şu an hani mesela burada konut fiyatları şeyleri çok yüksek. Kiralar çok yüksek. Hani Senin yaşadığın bölgede mi yoksa genel olarak mı? genel olarak şu an, genel olarak, ama özellikle New York'ta çok yüksek şu an. Hemen köprüyü geçiyorsun, New Jersey'de çok farklı fiyatlar var. Hani düşüyor ya da ilerledikçe aşağı doğru daha da düşüyor. Ama işte şehre ne kadar yakın olursan fiyatlar çok yüksek oluyor. Ama burada genelde benim gördüğüm Türkiye'den gelen insanlar hemen aslında ilk yaptığı şey bir tane Toyota Prius alıyor. Ondan sonra DoorDash yapıyor. Güzel, bunları sıralayalım. En az yakan en az yakan araçla Yani hemen DoorDash yapıyor. Seni sabırla dinliyorum. Arda'nın soruları da çünkü genel manada hani oradaki gidenlerin faydaları nedir ne değildir. Yani ben hiç olaya dalmadan, çünkü ben bu konuda çok negatifim, tamam mı? Senin önceden anlatmanı istedim ki inansın Evet. bana ya, ben çünkü yani şimdi yurt dışı sadece Amerika gözüyle bakmıyorum ama yurt dışına gidenlerin çoğundaki beklenti şu: yani ben oraya gideceğim, çok ciddi para kazanacağım, işte farklı bir kurdan kazanacağım. Türkiye'de ben aslında daha çok para kazanan, buraya göre 40 katı para kazanan bir adam olacağım gibi düşünülüyor ama orada bir yandan da 40 katı aslında daha pahalı olan bir hayatın içine gidiyorsun. Yani şunu fark etmiyorlar bana kalırsa: buradan zaten çok iyi şartlarda Amerika'ya gidecek, yani bir Silikon Vadisi seni işe aldıysa sen zaten Türkiye'de de çok iyi bir yere gelirsin, orada da çok iyi bir yere gelirsin. Bunun gittiğin ülkeyle alakası yok. Demek ki sen bunu her yerde hak edersin. Ama sen orada pompacılık yapacaksan demek ki burada da pompacılık yapıyorsun diye tek bir yere gitmiyorsun aslında hayatta. Yani bir kargaşadan Yani o ülkenin yaptığı işindeki şeyini eşitlenmiş oluyorsun gibi başka oluyor. bir yere alıyorsun. Bir de Aynen. üstüne dilini bilmediğin, sefalet çektiğin bir ülkeye gidip ikinci sınıf vatandaş oluyorsun falan. Yani çok kalifiye işler yapanlar senin gibi zaten her yerde yapabiliyor. Yani her yerde bunu başarabiliyor. Sen buraya da gelsen aynı değerde bir adamsın. Burada kazandığınla aynı imkanlarla yaşarsın. Orada da aynı şey. Yani ben o yüzden hani değerlerin kendi ülkelerinde olmasından tarafımdır genelde. Yani bu konuda da bayağı böyle herkesle kavga ederim. Bunu istemeyenlerle. Evet. Sadece Türkçülükle alakası yok. Yani Suriyeli de Suriye'de kalsın. Anladın mı? Bizimkiler Evet. bizde kalsın. Herkes evinde dursun. Herkes evinde dursun. Abi nereye gidiyorsunuz ya? Efendi gibi oturun, buraya fayda sağlayın. Peki Onur, bir soru var. Onur Bey'in çok Evet, yüksek abi. dediği kira aralığı nedir? Bir daha söyle. Onur Bey'in çok yüksek dediği kira aralığı nedir? Yüksek dediğin kira aralığı. Yani burada yani 4.000 dolarından tut 10.000 dolarına kadar, 15.000 dolarına kadar. Hani işte bir şehirden bahsediyorum, apartman, hani New York City'nin ortasında, göbeğinde apartmanlar var. Daha da pahalıya kadar çıkıyor ama hani şu an mesela 1+1
aşağı yukarı $1.800 gibi bir şeyden başlıyor. Öyle Ortalama en Ha, düşük burada da kazanç öyle. nereden başlıyor Onur? Efendim? Ortalama. En düşük Gelir mi? ücret nereden başlıyor? Evet. Şu an yani saatlik olarak veriliyor burada. Şu anda $21 galiba saati. Aynen 20-21 dolar, 25 Evet. dolar alanlar kendini mutlu hissediyor falan. Yani günde 8 saat çalışsan ne oluyor abi? 200 dolar mı kazanıyorsun yani? Bir ayda 6.000 dolar eder ki bu canın yeterse genelde hafta sonları çalışmadığını düşünsen 4.000 dolar civarında bir gelir elde eder. Yani o vasıflarda bir iş yapan yarısı. Tabii kiraya bunun bir gidiyor. de vergi kısmı da var. Şimdi bunu da bilmiyorlar. Yani şimdi diyelim $4.000 maaş alıyorsun. Sana geriye kalıyor vergilerden vesaireden sonra $4.600. Pardon $3.600. 1600 dolar. Ondan sonra sigorta alıyor senden. Bu da Aynen. tabii her firmanın verdiği sigorta şeyine göre değişiyor. Benefitine göre değişiyor ama oradan da bir hani 100 küsürde işte vesaire vesaire sonra alıyor. Sende kalıyor $3.000 zaten. Böyle bir şey kalıyor. 1000 dolar zaten Aynen öyle. gitti. Yani ondan sonra eğer araba varsa işte araba ödemen, işte onun sigortası, ondan sonra oradan bir 600. Çok güzel arabaysa 1200 falan gibi. Sonra düşüyor yani elinde kalan miktar şey oluyor ama En vasıfsız işte çalışırsan bu kazandığın para ama değil mi? yani evet yani Tam yine öyle tabii değil. insanlar burada tek işte yapamıyor çünkü ikinci işi oluyor. Adamlar 7 gün çalışıyor. 7 gün çalışanlar var burada yani gerçekten. Yani Burak Hocam Ama bu pencerede sonuçta şöyle, çok katılıyorum yani. en düşük asgari ücretle maaşla çalışan bir insan şey de yapabilir. Hani gidip de araba da alabilir yani. Ama tabii bu faktörlerin hepsi değişiyor. Verdiğin kirayla değişiyor. Aynen. Ailenle mi yaşıyorsun onunla değişiyor. Her şey değiştiriyor yani bunu. O yüzden yani şu an her yerde bir zorluk var. Şimdi Türkiye'nin daha çok bir zor durumda olmasının sebebi buranın doların endeksiyle hareket ettiği için buradaki kişi X zaman çalışması gerekiyor o şeyi elde etmek için. Türkiye'deki kişinin onun katı katı çalışması gerekiyor. Çünkü dolar endeksli olduğu için bundan kaynaklı sıkıntı var. Yoksa hocamın dediği gibi aynen öyle yani. Hani herkes kendi ülkesinde kalsın. Bu arada Ya şöyle, orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim çoğu ürünümüz ithal olduğu için mesela şu konuda tamamen katılıyorum. Sen burada çalışırsın. Gerçekten çok çok iyi bir para kazanmıyorsan atıyorum işte 5 milyonluk bir arabaya binmen zor. Tamam mı? Ama aynı ayarı sen orada gidiyorsun. Aslında buranın parasıyla yaklaşık 1-1,5 milyonu alıyorsun. Öyle Aynen olduğu öyle. için orada aynı paraya daha iyi imkanlarla en azından araba gibi işte ya da bir telefon gibi, bir bilgisayar gibi bunun gibi şeylerin vergileri orada daha bizden aşağı olduğu için Tabii tabii. daha yüksek kalitede olanlarını şey yapıyorsun ama sadece bunlar için de bir yere gidilmezi hala ben savunuyorum. Yani burada zaten Ya tabii şimdi bir okyanus geçiyorsun yani bunu bir düşünmek gerekiyor bunu yapmadan Evet. önce. Hani o 10 saat uçak yolculuğundan tut işte yani ilk defa geliyorsan o immigration'daki sorulan sorulardan tut işte orada bir 2-3 saatin geçecek yani bir sorgulanacaksın. Yani bunlardan tut işte tabii yani hani değiyor mu? Bilmiyorum artık o biraz kişinin şeyle alakalı. sen Macera dolu musun Ben yoksa değil senin misin? fikrini merak ediyorum. Yani şu vasıfta olanlar Amerika'ya gelsinler ve gerçekten geldiklerine değer. Bu kriter nedir? O kriter ya eğer bence orada şahane. yaptığın iş yani ya da yaptığın bir proje olsun ya da bir şey olsun Türkiye'de değerlendirilmiyorsa bu hangi boyda çapta olursa olsun başka bir yere gidip de orada değerlendirmekte bir fırsat var. Yani ben bu tarz insanların hani işte taşınmasına ya da bir yurt dışına çıkmasına bence bir avantajları olur diye düşünüyorum. Startup olmak isteyenler. Tabii Yani startup olabilir. Yani çünkü mesela hani Türkiye'de çok olan bir şeyin ya da işte normal gelen bir konseptin gelip de yurt dışında bunu yapmak ve oradaki insanlara bunu tanıtabilmek bence bu tarz insanlar gelirse en azından avantajları daha yüksek oluyor. Çünkü önemli olan burada şey hani bir şeyi başlarken herhangi bir işte etrafındaki insanların da bunu yapmıyor olmaması ki yani yeni bir şeyin görülüp ve onun tutulabilmesi ya da onun işte lansman edilmesi insanlara halka orada
hemence bir an önce o işin değerlenip işte bir yere gelebilmenin bence Evet. avantajı bu. O tarz insanların daha çok gelmesini öneririm yani. Teşekkür. Peki hocam, Burak hocam, söylediğin cümlenin altını çizerek müsaadenle tekrar gündeme getireceğim. Şimdi Türkiye'de beni başka ülkeler çok ilgilendirmiyor. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz ve buradaki eksikleri bulmak için gidiyoruz ya yurt dışına. Şimdi mesele bence şurada başlıyor. Birincisi, sürekli eksik ararsan Amerika'da da bir sürü eksik bulursun. Tabii. Öyle mi? Kesinlikle. Şimdi yani. eminim ki sen de bugün baktığında bize bakıp ulan keşke orada olsam diyorsundur zaman zaman, dönem dönem. Sokağa çıktığında kendi dilini konuşmayı özlüyorsundur. Bunların hepsi kişiye özel duygular ve kişiye özel açlıklar aslına bakarsan. Ama şimdi temel çapta geniş bir perspektiften baktığın zaman burada hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış bir adamın bu saatten sonra Amerika'ya muz kasalarında, uçak depolarında, gemi depolarında gidip Amerika'da mutlu bir hayat yaşayacağına ben ihtimal vermiyorum. Sadece Amerika'dan bahsetmiyorum. Dünyanın neresine giderse gitsin. Şimdi hepimizin bir öz mutlu olma alanları var ya. Şimdi hepimiz kendimizce yaşadığın ülke ne kadar kötü olursa olsun küçük bir bahçemiz var ve orada mutlu olmaya çalışıyoruz. Şimdi sen bizim gözümüzde medeniyetin beşiği dediği, işte taşı toprağı altın dediği yerde yaşıyorsun. Bu arada senden biraz sonra yaşadığın yeri göstermeni isteyeceğim. Hakikaten özenilecek bir şey bu arada, onu söyleyebilirim. Ama nispeten Türkiye'de yaşayan dostlarımız şunu fark etmeli değiller mi Onur? Ya İstanbul ya da Türkiye, yani evet Anadolu'da daha kırsal yerler var ama sen şu an New York'un göbeğinde yaşamıyorsun anladığım kadarıyla. Biraz Evet. daha sayfiye bir yerde yaşıyorsun. Evet. Ee, Sahildeyim yani. Herkes- Sahil kenarında yaşıyorum. Evet, tercih etsem bugün aynı kazanç döngüsüyle burada yaşamayı mı tercih ederdin, orada yaşamayı mı tercih ederdin? Yani burada yaşamayı tercih ederim şu an. Evet. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Bunun sebebi çünkü burada doğup büyüdüğüm için olabilir. Yani büyük olasılıkla. Amerika'da doğup büyüdüğün için olabilir. Aynen. Aslında sen çok da yabancılık çekmiyorsun orada yaşamaya, değil mi? Yok, çekmiyorum aynen. Hı hı. Ha. Ama Türkiye'de de Peki, çekmiyorum. Ama Türkiye'de de çekmiyorum. Yani tabii canım işte. Yani İki işte- taraflı yaşıyorsun hayatı da o yüzden yabancılık aynen çekmiyorsun. öyle. Evet, kesinlikle. O yüzden biraz farklı yani bana bu hani iki tarafta çok güzel ama hani ben burayı daha çok tercih ederim. Neden? Çünkü hobilerimi daha rahat yapabiliyorum. İşte ne bileyim yani buradan bazı ülkelere gitmek daha kolay oluyor. Yani istediğim ülkelere, bambaşka Karabiyat bir adalara şey. vesaire falan. Evet yani hani o yüzden Ya mesela benim için daha iyi şöyle, oluyor. sen de mesela bugün 1 dolar kaç TL oldu Burak hocam? 41 oldu mu? 42'ye geldi mi? O civarlarda bir şey. Aynen öyle. Yani bizden 42 kat önde yaşıyorsun. Avantajlı yaşıyorsun. Yani evet Ama bu Türkiye- para için öyle evet. Hayır, bir de Parasal Türkiye'yi baktığında evet. baz alırsan öyle yaşıyorsun. Orada normal baktığında. Ama bir şey var. Biz neden Amerika'ya bakarak hayat yaşıyoruz? Temel problem burada aslına bakarsan. Ya işte bunun dediğim gibi demin önce dediğim sebeplerden bir tanesi dolar endeksli olmasının her şeyi ve sosyal medyaya baktığımızda her şeyin Amerika'dan geliyor olması. Yani bir Aynen tane öyle. trend başlıyor Amerika'dan geliyor. Bir tane işte müzik çıkıyor Amerika'dan çıkmış oluyor. Bir Amerikan Bizi sanatçısından bitirdiniz çıkmış ya. oluyor. yani her televizyon kanalı açtığında hani Trump çıkıyor. Evet. Yani bugün Trump Tamam, böyle Trump- dedi, şöyle dedi diye. O yüzden bundan kaynaklı ama Ya şimdi bence- şöyle bir gerçek var. Amerikan ekonomisi dünyayı yönetiyor. Yani hiçbir ülke o ekonomiden bağımsız bir işlem yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde sen onlardan bağımsız bir şey yapamıyorsun. Çünkü sadece bu doların güçlü olması değil, zamanda yapılmış ticaret anlaşmalarının dünyada her şeyi dolara endekslemesinden kaynaklı. Adamlar da Aynen bir yandan da bu para gücünün yanında işte
ordu gücü var falan filan. Zaten bu konuda Amerika'nın hani biraz önceki pasaport meselesinde o pasaportun oğlum dünyanın her yerini geziyorsun. Pasaportunu elde etmek için gidenlere zaten hiç lafım yok. Yani o başka bir amaçla gidiyor. Tabii. Ben hep şeyi savunuyorum sadece. Yani boşu boşuna oralara gidip bir hayal dünyasında gidip çok üzülen var ya. Yani teşvik etmek bana kalırsa en azından bu işe yukarıdan bakabilenlerin, senin benim gibi yani bizler gibi daha böyle olayı bilinçli bakanların doğruları anlatması lazım ki bu adam ne için gittiğini bilsin. Yani sen Evet. burada da aynı vasıflarda yaşayıp orada da aynı vasıflarda yaşıyorsan bu eziyetten başka bir şey değildir. Tabii. Ama senin gibi orada doğmuş büyümüş pasaportu var, bunun faydalarından ciddi anlamda hani faydalanıyor. Bunun gibi insanların zaten gitmelerine okeyiz yani. Aha Evet, Onur bir gitti Onur bu sefer de. geldi geldi. şu anda. Aynen. Peki sana bir- soru. Sen Türkiye'de İstanbul'da hangi semtlerde şey yaptın? Bulundun? Şu an Onur'da bir problem var. Bir bağlantı Ses gitti. sorunu var. Heh, Evet, geldin. şu an geldi galiba. Şu an gitti. Bir şey yapalım. Ses geldi. Geliyor mu şu an? Geldi şimdi, geldi. Tamam. Tamam, sen Bir İstanbul'da hangi semtlerde bulundun? Bahçeli Evler, Bahçeşehir. Bahçeşehir'de yani en son Bahçeşehir'deydim, öyle söyleyeyim. Ha okey. Daha kıyı semtlerinde bulunmadın. Çünkü galiba Rhode Island'dayım dedin, değil mi? Hı. Biraz önce. Evet. Aynen, yani onu kıyaslayabileceğin bir yer var mı burada? Ortaköy'de oturdum. Ama bu çok uzun yıllar önceydi aslında. Bir lise 1'de Türkiye'de bir yıl kalmıştım. Orada Ortaköy'de oturmuştum o zaman. Ama hani Ortaköy'ün tabii şeyi çok farklı. Kıyaslayamazsın. Siz de bilirsiniz zaten. Çok farklıydı yani. Evet. Okey. Peki Arda bir şey diyordu, ben onu böldüm. Hocam Zeynep Hanım şey yazmış. Rakı da Türkiye'den gidiyor ama her yerde daha pahalı. Evet, aynen öyle. Türkiye'de daha pahalı. Hatta bugün iPhone 17 çıktı. Abi Amerika'daki fiyatı $800. Türkiye'deki fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 2000 mi $1800 mı ne? Yani şimdi bu zaten her şeyi özetliyor. Hani biraz iPhone'un Evet. reklamını yapmış olduk ama Evet. hani rakının da pahalı olması çok normal. Ya bizim kullandığımız, çiftçilerimizin kullandığı saman bile daha pahalı her şeyden. Yani orası çok başka bir dünya. Hani onu artık konuşacak takatimiz kalmadı yani. Bu ülkenin pahalılığını bilmem nesini. Ama ben Burak Hocam o sorunu yineliyorum ben. Sen mesela şimdi Amerika'da ki yaptığın işi mesela yapsan, degree yapsan, derecelendirsen nereye koyarsın? Yani bunu şunun için soruyorum. Mesela orta Arda, düzey... ben senin sorunu anlamıyorum. Bir kopukluk var. Bana en azından sesin gelmiyor. Bir daha tekrarlar mısın? Onur, duyuyor musun beni sen de bu arada? Ben duyuyorum. Bir kopukluk oldu bir ara ama şu an iyi. Tamam. Tekrar sorayım. Yarısını anlayamadım o yüzden. Tamam. Senin yaptığın iş, mesela bir derecelendirme yapsan, burada kazancını sormuyoruz bu arada. Onu yanlış anlama sakın. Bir derecelendirme yapsan Türkiye'de, İstanbul bazlı konuştuğumuzda hangi semtlerde rahatlıkla yaşayabilirsin? Bana mı soruyorsun? Yok, Onur'a soruyorum. Ben de onu anlayamadım orada. Onu da soruyorsun. Hocam sana niye sorayım? Biliyorum nerede yaşadığını. Ne bileyim oğlum, o kadar çok koptum ki. O yüzden yani kime sorduğunu çözmeye çalışıyorum. Evet, orada da koptu. O yüzden ben de anlayamadım kime sorduğunu. Aynen öyle işte. Öyle bir kopukluk oldu lan, ben zaten biliyor diyorum. Bana niye soruyorsun? Abi soruyu tekrar alalım. Tabii ki. Soru şu, bir dakika ben tekrarlıyorum. Hatta bak, sorunun cevabını şöyle veriyorum. Evet. Beni dünyada nereye koysan her yerde yaşarım abi, tamam mı? Heh, Hatta en iyi yerinde evet. yaşarım. Evet. Bu kadar basit. Şimdi Onur da yüksek ihtimal aynısını yapacaktır. Ama Aynen. o daha detaylı bir cevap versin. Şimdi ben 2 sene Japonya'da da yaşadım. Hiçbir yabancılık da çekmedim açıkçası. Hiçbir dil bilmeden. Ama hemen gittiğim gibi öğrenmeye başladım. O yüzden yani ben her yerde yapabilirim bence. Aynı Burak Hocam'ın dediği gibi. O yüzden Aynen. Ama benim sorumu manipüle ettiniz arkadaşlar. Ben başka bir şey sordum. Dedim ki senin işini
kazancını sormuyoruz. Onu söylemene Evet, gerek yok. evet. Yani o kazançla Senin- İstanbul'da nerede mi yaşayabilirim diye Hangi sordum. semtlerde yaşayabilirsin? Bunu sormak istedim. Yani herhalde Nişantaşı'nda yaşayabilirsin. Hmm. Ortaköy'de O zaman yaşayabilirsin. yani o zaman iyi bir yani yaşadığın nokta İstanbul bazlı, Türkiye bazlı baktığında iyi bir nokta. Yani evet yaşayabilirsin. Yani hani en azından istediğin bölgede yaşayabilirsin Türkiye'de diye düşünüyorum. Bir dakika, o zaman millet şimdi Bunu merak ediyor. Bu derecelendirsen- adam ne iş yapıyor diye merak ediyorlar. Ne yapıyor? Bu adam, Bu adam ne ne iş iş- yapıyor diye merak ediyorlar. Adam Türkiye'de, Etiler'de, Nişantaşı'nda her yerde yaşıyor, tamam mı? Bu adam ne iş yapar hadi. Kartelde mi çalışır? Başka bir acaba pis işler mi yapar? Kara para. Para mı aklar? Acaba Türkiye'den kaçma sebebi, yani başka bir sebep Değil mi? mi? Bir hikayesi. Öğrenelim yani. Ya şimdi ben köpek eğitmenliği yapıyorum. Şu an mesela Türkiye'de full time hani bunu yapıyordum. Şu an ek olarak yapıyorum. Ama şu an JFK'de çalışıyorum havalimanında. Çalıştığım yer oradaki işte K9 polislerin işte oradaki sınır polislerin kullandığı köpeklerin bakımının işte eğitimin egzersizini biz yapıyoruz şu an. Ayrıyetten de bizim şirketimiz yarış hatları da getiriyor, götürüyor diğer ülkelere. Benim çalıştığım şirket o. Kargo yerinde havalimanı. Şu an hem onu yapıyorum hem köpek eğitmenliği yapıyorum bir yandan. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bilmediğim bir konu da beni aydınlat. Bu şimdi normal şartlarda petler uçaklarda bizim altımızda gidiyor ya. Evet. Atlar bizim altımızda gitmiyor herhalde değil mi? Bunlar için ayrı uçak var. Yani tabii onlar kargo uçağıyla gidiyorlar. Özel uçak. Onların kendi özel böyle alüminyumdan yapılmış stall dediklerimiz işte o kargo uçakların rayları var zeminlerinde. O raylara sokularak ve ittirilerek giriyorlar ki hani herhangi bir hareket olmasın diye. Tabii onların uçakları çok Airbus kullanıyorlar. Boeing değil yani. Daha o büyük uçakları kullanıyorlar. Peki Evet, Arda bir şey diyeyim. Onurcuğum bize şu yaşadığın yeri bir gösterebilir misin? Göstereyim. Hemen. Mahremiyetine Yani insanları sen niye karışıyorsun ya? Adamın evinden sana ne? Olmayan, yok hocam bir dakika cümlemi bitireyim hocam. Özel olmayan alanları Allah. görmek istiyoruz. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle mi? Evet. Şu an hava biraz kötü. Ama yaşadığım yer böyle. Yani bayağı nehir kıyısında yaşıyorsun. O ne nehri bu orası? deniz burası. Yani deniz Ha, suyu deniz. açılıyor işte. Denize açılıyor. Orasının adı ne? Burası Lindenhurst. South Shore olarak geçiyor Long Island'de. Bu benim teknem. Hı. Bu da spor yaptığım alan. Kettlebell'lar var. Evet, çok güzel. Şu anda seni stalkluyorum, bakayım bulabilecek miyim diye de. Kanal. Burası Hocam okyanusa açılıyor. çok Burada güzel bir tekneler yerde var. yaşıyorsun. Burası benim ev. İşte teknemin motoru. Burada spor yapıyorum. Bu da diğer ufak kano. İşte bunu da nehire götürüyorum. Upstate New York'a giderken. Yani aslında istediğim her şeyi yapabildiğim nokta burası değil mi? Bunu demek Yani istedim. işte demin önce size de bahsetmiştim. Hani hobilerimi rahatlıkça yapabileceğim bir yer burası. Evet. Bazen kuğular geçiyor, ördekler geçiyor ama şansınıza yok şu an. Ama yani bu şekilde. Biz ancak hayal ederiz onu. Biz ancak bu şeyleri hayal ederiz. Peki Onur orada mesela tekneyi bağlıyorsun ya. Evet. Tekneyi bağladığında kapının önüne ekstra bir vergi ödüyor musun? Yo, burası benim alanım yani. 2 tane tekne bağlayabiliyorum buraya. Otopark alanı gibi bir şey yani o zaman. Evet. Kendi otopark. Yani biz aracı kullanmıyoruz yani araba kullanmıyoruz. Hocam burada olsa İspark gelir fiş koyar ona. Tamam da ondan da onun vergisini alıyorlar zaten canım, sen de. Evet, Lara'yı hatırlıyoruz. Evet Lara. Lara müthiş. Vallahi hocam çok güzel. Yine imrendik bu gece. Bu akşam yine imrendik bazı şeylere. Ya tabii Yani işin herkesin daha güzel şeyleri olsun, daha güzel yerlere gelsin, herkes mutlu olsun abici. Bunları ya diliyorum. öyle elbette ama işin tabii şöyle bir şey var abi. Şimdi sen Amerika'da yaşıyorsun. İşte ben İstanbul'da yaşıyorum.
Herkes birazcık yaşadığı yeri güzelleştirmeye de çalışabilir, biliyor musun? Hani şimdi bu Kesinlikle. benim söylediğim şey gibi anlamasın. Ya abi gidemiyoruz işte, teselli ediyoruz. Hayır abi, teselli etmekten bahsetmiyorum. Şimdi sen Amerika'da yaşıyorsun, ben İstanbul'da yaşıyorum ama eminim herkesin sevdiği şeyler vardır abi yaşadığı yerlerde. Evet, bugün dünya ekonomisi, global ekonomiye baktığın zaman hepimizi zorlaştıran, hepimizi sıkıştıran noktalar yok mu? Elbette var. Elbette bu işin siyasi ayakları çok fazla. Yani biraz önce Zeynep Hanım'ın söylediğine katılıyorum. Yani rakıyı Türkiye'de üretiyoruz. Her yerden daha pahalı satın alıyoruz. Evet. İşte saman ülkesiyiz, çiftçi ülkesiyiz ama saman ithal ediyoruz. Şimdi bunlar seni sıtkını sıyırıyor. Bunlar seni sıkıştırıyor. Halbuki burada yaşamayı güzelleştirecek şey nedir? Paradır abi. Evet. Çok üzgünüm ama paradır yani. Öyle. Yani Parayı sen burada yaşanabilir noktada insanlara bir gayrimilli hasıla sağlarsan kimse ülkesini terk etmez kolay kolay. tabii canım. Niye terk edesin yani? Hani ben şahsi görüşüm bu arada. Evet, ben de isterim Amerika'da yaşamak. Ben de isterim Dubai'ye gitmek. Orada bir 5 yıl kalıp parseyi toplayıp gelmek. Bu da bir tercihtir bu arada. Buna da saygı duyuyorum. Finansal düşünürsün, gider yurt dışında yaşarsın. Kendi işini yaparsın. Mesela en önemli nokta bu. Yani Burak Hoca'nın başta söylediğine katılıyorum. Kendi işini yaparak gidenlere çok daha fazla saygı duyuyorum. Ya bu çok okey abi. Transfer oluyorsun ama Aynen. hatta Onur, bir şey daha soracağım sana bu pencerede. Biliyorsun Tom Hanks'in bir Terminal filmi vardı. Herkes izlemiştir o filmi. Evet. Orada bir Amerika'daki bir yasa açığından bahsediyordu, farkındaysan. Amerika'ya kaçak gelen göçmenlerin içeri çok rahat girebildiği ve böyle bir birimin olmadığına dair. Bir göçmen politikası, yerleşik bir göçmen politikası olmadığı için işte insanlar biliyorsun bir dönem Meksika sınırına gelip orada bir iki gün kalıp sonra polis onları alıp içeri sokuyordu. Tabii. Şimdi Yani bu var yani şu an böyle bir şey ama şimdi hani Trump dönemi geldikten sonra bu artık hani kaldırıldı, direkt artık deport ediliyor. Yani orada yakalananlar en azından deport ediliyor. Şu an yine legislation, yani buradaki kanunlardan korunan insanlar, hani sokaklarda toplananlar, belki görmüşsünüzdür hani haberlerde. Onlar biraz daha zor durumda çünkü onları hemen deport edilemiyor çünkü yasalarla gelmiş oluyor. Yani işte ya öğrenci olarak gelmiş ya da bir şeyle gelmiş. Yani aslında yasal haklarıyla burada. Öyle sokakta toplandığı için hani direkt illegal olmuyor ama evet, önceden mesela Biden zamanında direkt hani sınırda insanlar hiç zahmet etmiyorlardı. Yani direkt geliyorlardı. Hatta adam ışık fener yakıyor oradaki sahil koruma insanlarına, gelin beni alın diye. Çünkü direkt alıyorlar. Bir iki hafta misafir edip ondan sonra salıyorlar yani. Salıyorlar dediğin Amerika'nın içine salıyor adam. Tabii. Yani sınır dışı da etmiyor yani. Sınır dışı da etmiyordu. Evet. Peki arkadaşlar, bunu ikinize de soracağım. Dün değil evvelsi gün Londra'da bir dostumla konuştum. Çok sevdiğim bir yakınımla konuştum. Londra'da yaşayan insanlar göçmenlerden çok şikayetçiler. Yani sokakta yürüyemiyoruz, elimize telefonu alamıyoruz. İşte özellikle siyahiler, inanılmaz hırsızlık artmış durumda. Yani Londra'nın göbeğinden bahsediyorum. Baktığın zaman hani Avrupa'nın sayılı şehirlerinden bir tanesi. Şimdi bu göçmen politikası bütün ülkeleri mahvetmiş durumda. Yani biz hep böyle kendimize işte Suriyelilerden çekiyoruz falan diyoruz ama emin olun Avrupa'da da aynı sorunlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben sırayla bu soruyu ikinize de soracağım aslında. Onur, istiyorsan senden başlayalım. Yani aslında burada şöyle bir döngü görüyorum daha doğrusu. Yavaş yavaş bu böyle gibi oldu. Hani bir virüs gibi düşün. Her yerde olmaya başlıyor. Yani her ülkede olmaya başlıyor. İşte ne oluyor? Göçmen gidiyor. Ne oluyor? İşte popülasyon yükseliyor. Ne oluyor? Tabii popülasyon yükseldiği için normal olarak hırsızlık yükseliyor. İşte cinayet yükseliyor. Bir şeyler oluyor. Yani suç oranı yükseliyor. Yani bu şu an neredeyse her yerde gözüküyor. Yani mesela Amerika'da bu tabii
daha yüksek bir yerdeydi bundan 1 yıl önce ya da 2 yıl önce, 3 yıl önce. Şimdi düşüyor mesela hani çünkü gelen kişi ona göre daha ağırlıklı vermiş yani bu göç durumunu. Göç durumu dediğin şey hani sınırlarını açık bırakırsan hani geçen han oluyor yani herkes gelir. Kimin geldiği de belli olmuyor. O yüzden suç oranı da yükseliyor. Yani bu Türkiye'de de biliyorsun hani gerçekleşen bir durum. Ondan sonra hatta Polonya bir ara hani bunun direkt hani öngördüğü için direkt yasakladı hani direkt yabancıların gelmesi. Direkt kesinlikle hiçbir yabancı almıyor. Direkt deport ediyor yani. Hani o yüzden Rusları alıyor sadece. evet yani hani her ülke bunu şu an farklı yaşıyor ama bunu yaşayan ülkelerin şeyine bakarsan genelde Ya burada yani şöyle bir şey var. Bir katkıda bulunayım. Yani şimdi Amerika zaten kendi başına olmayan bir memleket. Yani zaten sen şu anda Amerikalısın, tamam mı? Yani sen Türk değilsin. Sen orada doğmuşsun, Amerikan vatandaşısın ve sen ve senin gibilerden oluşan bir memleket. Bir sürü insanın geldiği bugüne kadar işte hepsi bir yerde. Bunu başka yayınlarda uzun uzun anlattım. Şimdi bu kadar çok karmaşa olduğu için aslında bir yandan da başka dinlere, başka ırklara, her mesleğe falan filan böyle ciddi bir saygı oluşmak zorunda kalmış ülkenin içinde. Yani kimse kimseye sen Türksün diye bıçak atmıyor, öbürü Müslüman diye bilmem. Tabii ki küçük belki radikal grupların arasında var ama bu Amerika'da oturmuş vaziyette. En azından her yerde olmasa da bu kozmopolit şehirlerde işte New York'ta, Chicago'da, orada burada falan. Diğerleri tabii. zaten gitmiyorsun. Sen şimdi rednecklerle de işin yok. İngiltere öyle değil. Yani İngiltere'de çok ciddi bir halen British olma şeyi var. Sen gidiyorsun bu adamların içine Müslümanları atıyorsun. Adam hem Hristiyan hem poligam, tamam mı? Bu arada da giden Müslüman da Türk değil. Yani hani biz daha bir Tabii. adam Afgan gitmiş bilmem ne gitmiş, tamam mı? Ve ben şuna inanıyorum. Yani bana böyle belki şey yapacaklar gene ama orada başlarına gelenin sebebi kendileri yani. Sen bu adamları zırt pırt sürekli böyle itekleyip kakaklarsan, Müslümansın diye itin götüne sokarsan tamam pardon ama bu adam da 3 gün sonra çıkıp sokakta senin bilmem neni çalar. İş vermiyorsun. Sağlık sigortası yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun ama ülkeyi almışsın. Bir de üstüne üstlük sen başkasın diyorsun. Yani zamanında zencilere yaptıklarını şimdi onlara yapıyorlar. Hayır bir de yani şu an yaşadıkları sıkıntıların hepsi o gelen kişilerin ülkelerinde sen sömürmüşsün bir zamanlar yani. Sen bir sömürücüsün. Hani Yani hani saçma. o yüzden hani böyle bunlar normal olacak şeyler. Sen gelmişsin orada sömürmüşsün. İngiliz şeyi orada. Pakistanlı gidiyor şimdi. Genelde İngiltere'de belki Evet. sen bilirsin. Hani Evet. Pakistan ağırlıklı bir göçmen var orada. Yani gelmişsin orada adamlarla Ama hani Pakistanlıları alıyorsun yani. daha bir okeylemişler. Çünkü onlar o kadar uzun zamandır zenciler gibi böyle köle yapılıp orada kullanılmış ki artık devlette de Tabii. çalışanı var, bilmem ne de çalışanı var, değil mi? Evet. Kavurma bur diye artık fix isimleri var bunların. Böyle Evet. gelince kimse kimseye bulaşmıyor. Tabii. Yeni gidenlerle ilgili yani çok Müslüman nüfus artınca ülkeye dokunmaya başladı. Bak mesela Amerika'da öyle bir durum çok yoktur. Kimse kimsenin ne olduğuyla ilgilenmez. Çünkü zaten herkes bambaşka bir şey. Evet. Kel Alıştı alaka. burada. Burada kimse şey yapmıyor genelde. Özellikle bu bölgede hani Aynen. şimdi tabii South'a gidersen işte ne bileyim Florida bölgeleri, Alabama bölgeleri, o diğer bölgeler orası biraz daha böyle Ağırlıklı orası daha ziyade. aynen. O yüzden orada belki daha farklıdır bakış açısı ama burada hiç kimse yani bir şeyle diniymiş, ırkıymış, rengiymiş kimse ilgilenmiyor yani burada öyle şey. Aynen. Ya en yerleşik göçmen politikası biraz şeyde derli toplu işliyor. İtalya'da. Hani gidip gördüğüm için bunu Kanada'da söylüyorum. Ya Kanada'yı bilmiyorum. Tamam. Benim yani gidip gördüğüm yer olduğu için söylüyorum. Mesela bütün marketleri Hintliler yönetiyor, işletiyor İtalya'da. Orada Ee, burada da var öyle o tarz hani. Evet. Ama mesela ya Burak hocam senin söylediğin çok okey. Bugün çok katılıyorum sana farkındaysan. Allah razı Bu olsun. mesela eyvallah. İşte dediğin çok okey abi. Şimdi mesela eşim en son Madrid'e gitti bir iş için. Mesela bana gider gitmez şu mesajı attı. İşte Starbucks gibi bir yerden kahve alıyordum. Abi cevap vermediler bana dedi. Türk olduğumu anladılar, cevap vermediler bana dedi. Yani surat Madrid'de. yaptılar. Evet yani İspanya'da. Aa. Tabii abi İspanya biliyorsun bu işin bayrak tutanıdır. Yani özellikle şey konusunda ırk ötekileştirme konusunda bayrak tutanıdır. Yani Avrupa'da Türk oldukları için mi servis vermemiş? İspanyol olmadığı için ya da Bence belki de olmadığı için.
Türk O olduğu işin için. bayrak tutanı Fransa'dır abi. Yani İspanyolların ben hiç öyle şeyini duymadım açıkçası. Ben de Ona hiç denk duymadım. geldi. Ben de şaşırdım şu an hani İspanya deyince. Evet. Hocam Fransa'da arkadaşlar olsa eyvallahım İspanyollar yani. kendi içinde bile ayrılmış durumda. Varmış, Baskı varmış. başka davranır. Diğeri ülke başkadır. İtalya'da keza güney başkadır, kuzey başkadır. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? En az bunu yaşayan yine biziz. Biz o kadar sert bakmıyoruz konuya. Ya biz Venedik'te bir yemek yiyelim dedik. Garson kafamıza attı bizim tabağa. Neden? Turist olduğumuz için. Yani ulan biz mülteci değiliz ki turistiz. Ya sana para kazandırmaya gelmişiz buraya. Neyse bizi ilgilendirmiyor da başka bir bu arada arkadaşlar 50 dakika oldu. 300 kişi bizi izliyor. 302 kişi. Abone olursanız bizi beğenirseniz çok seviniriz. Burak Onur Türkiye'ye nasıl bakıyorlar şu anda? Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Yani şimdi bir New Yorklu olarak bunu soruyorsun. Çünkü Yani biliyorsun etrafındaki eşin dostundan aldığın yorumlar, komentler Türkiye'nin çok yaşa hocam. Teşekkür ediyorum. Çok Türkiye nasıl izlenimleri ne Türkiye hakkında? yani şu an Türkiye hakkında yani şöyle söyleyeyim, en azından Türk insanları olarak, yani burada hani çünkü kimle konuşsa konuş bir Türk tanıdığı var, yani muhakkak var. Hani işte Türk'üm dediğinde benim bir işte hemen direkt söyler. Benim işte bir arkadaşım o da Türk, işte çok seviyorum kendisi. Çok iyi insanlar. Hep bizi iyi insanlar, misafirperverler olarak gösteriyor. Öyleyiz zaten. Hani onda bir sıkıntı yok. Ama Türkiye'yi ne olarak görüyorlar? İşte bazen bu bizim haberlerde nasıl çıktığımıza bağlı oluyor biraz. O yüzden hani New Yorklu olarak mı soruyorsun yoksa genel olarak mı diye. Çünkü New York'ta biliyorsun burada Mayor'ın bazı Türk Hava Yolları vesaire falan böyle bir sıkıntıları olduğu için nasıl diyeyim, işte rüşvet gibi bir şeyler oldu. Belki duymuşsunuzdur haberlerde. Hani bir oradan hatırlanıyoruz. Ama tabii zaman geçiyor, sonra başka bir şey oluyor, oradan hatırlanıyoruz. İşte Hocam o yüzden şu an CNN izliyorlarsa Türkiye harika gözüküyordur onlara. yani tabii işte orada ne zaman bir şey çıkıyorsa CNN'de o zaman görüyorlar işte ondan sonra. Yani herhangi bir teknoloji çıksın, işte ne bileyim onu sunarlar, işte ya da ne bileyim herhangi bir toplantı olsun işte Cumhurbaşkanları arasında, o zaman Türkiye işte Tayyip Erdoğan'ın çıktığı söylediği bir şey varsa onu söylerler, ama genelde hani çok bilmezler açıkçası. Ki yani öyle insanlar da var ki burada haritada göster desen gösteremez yani, o yüzden. Ama bir bizde Türk de tanıdığı var herkesin. Ve seviyorlar yani, o yüzden Evet, tam onu söyleyecektim. Yani Türk olmak var ama Türkiye'nin varlığı yok. Anladın mı? yok. Evet, Yani maalesef. şeye benziyor bu. Şimdi mesela Rusya'da abi Antalya bileti satarlar, tamam mı? Yani Tabii. Ruslar Antalya'ya gelir. Türkiye'ye geldiğinden haberi yoktur onun. O Aynen. sadece Antalya'da tatile gelir. Aynı orada da böyle bir durum var. Antalya şeydir ya onlar için. Hawaii gibi bir yerdir Ha, yani. bir şey Sanki gibi. ada- Türkiye'ye gittin mi sen? Türkiye mi? Antalya. Ha, Antalya'ya gittim. Antalya. Ha. Orada mesela İstanbul'a gittin mi eyvallah. Bilinir. Ya, Ama mesela başkentimiz Ankara abi. Esamesi Ankara. okunmaz. Çok Evet. enteresan yani. evet. Ben Çoğu burada- bilmez yani Ankara olduğunu, başkentin. Aynen. Şimdi nerede okuduğumu ya da nerede dinlediğimi hatırlamıyorum ama bununla ilgili çok güzel böyle kafanızı şişirmeden küçük bir hikaye anlatacağım. Bir öğretmen kızımız doğuda bir köye tayini çıkıyor ve öğretmen, yani bir sınıflı bir ilkokulun ilk öğretmeni oluyor. Sonra sürekli orada göreve başladıktan sonra sürekli mektuplar atıyor. Ankara'ya mektuplar atıyor. En son mektubu okunduğunda şöyle bir şey yazmış. Buraya geldiğimden beri buradaki insanlara dünyanın bu köyden ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama buradaki insanlar patika yol bittiğinde dünyanın bittiğini düşünüyorlar. Lütfen bana bir teleskop gönderin. Bu çocuklara dünyanın ne kadar büyük olduğunu göstereyim diye. Şahane bir konu. Yani şimdi Türkiye'de yaşayıp, köyde yaşayıp ya da şehirde yaşayıp, semtte yaşayıp dünyayı oradan ibaret olduğunu düşünen birçok insan var. Evet. Keza Avrupa'da da işte hala siz deveye biniyorsunuz diyen öküzler var biliyorsun. Yani
Avrupa'nın göbeğinde oturup Türkleri deveye biniyor zannediyorlar. Biz deveye binmiyoruz ama bazı develeri şey yapıyoruz yani. Söylemeyeceğim şimdi. Yani şimdi bu tamamen insanın kendi gelişimiyle alakalı bir şey. Ya ben bugün mesela en çok gitmek istediğim yer Kolombiya. Medellin, işte Bogota. Neden diyeceksin Kolombiya? Bilmiyorum abi. Çok istiyorum oraya gidip görmeyi. Küba'ya çok istiyorum gitmeyi. Git Şimdi abi, kim tutuyor seni? Hocam yani şimdi kim tutuyor dediğin tutan bazı noktalar var tabii yani. Böyle taksiye binip gitmiyorsun yani. Küba'ya bir uçak bileti hiç Bak, fena öyle değil. gidiyorsun ki sanki Küba'ya gittiğimde beni yiyecekler, ondan korkuyorum. Hayır. Şunun için örnek veriyorum. Dünyada gezilecek çok güzel yerler var. Doğru. Ya sadece oturduğun semtin değil. Hani eminim biz daha Türkiye gezimizi bile tamamlayamadık. Tabii. Ya Türkiye'de bile nereler var, ne kadar güzel yerler var. Irmaklarımız, şelalelerimiz, doğal güzelliklerimiz, tarihimiz. Bitti mi Türkiye? Çık kardeşim yurt dışına. Gidin gezin. Hani ben bizi izleyenlere söylüyorum. Gidin gezin, görün abi dünyayı. Farklı kültürden insanlarla yaşayın. Bugün Küba dediğim yer 46 yıl geriden geliyor bizden. Ya Evet. buraya gitmeyeceksin de ne yapacaksın abi? Çocukluğunu mu görmek istiyorsun? Kalk git abi Küba'ya işte. Yani tabii ki ekonomi büyük faktör. Doğru, yani onu söylemiyorum ama yani Sınırdan şimdi bir çık onu ama yani. Bir sınırı bir çık. evet bir çık abi, bir kendin olmaktan vazgeç. Tabii. Bir Tabii. dünya insanı ol. Başka tatlar, lezzetler tat. Ki bak senin mutfağın ne kadar değerliymiş. Yani biz İtalya'da 7 gün boyunca kahvaltı edemedik abi. Yok adamlarda kahvaltı diye bir şey çünkü. Yani senin bugün beğenmediğin zeytini onlar ana yemek diye koyuyorlar sabah kahvaltıda. Tabii salataya O yüzden koyuyor. evet biraz değer mi yani? Seni orada en kral makarna dediğim burada bizim ortalama bir restoran kafede yiyorsun zaten onu sen. Yani deveye binmiyoruz ama gerçekten birçok Avrupa ülkesinden de daha Avrupa'yı yaşıyoruz bu arada. Onu söyleyebilirim yani. Tabii canım. Ya şimdi bak, senin verdiğin o örnekteki vatandaşlar zaten çok böyle hani alt kesim, anladın mı? Şimdi bunun böyle olduğuna inananlar zaten eğitimsiz bir kitle. Onların da çok bir önemi yok. Sen şimdi ne bileyim Amerika'da belli bir eğitim seviyesinin üstündeki insanların Türkiye'de deveye binildiğini, yani inandığını düşünmüyorum. Onlar Ben de. böyle alt takım, işte low level dediğimiz böyle, yani onlar zaten yok olsunlar. Kendi ülkelerinde de bir şey değiller, anlatabiliyor Ya muyum? hocam Mumya filmini izliyor, her başı sarıklıyı Türk zannediyor işte yani. Ya şöyle bak, oradaki sıkıntı ne biliyor musun? Buna biz izin veriyoruz abi. Şimdi gidiyor James Bond burada film çekiyor abi. Sadece kapalı çarşının şeylerinde, çatılarında zıplıyor, tamam mı? Yani gidip biz adamlara yer de göstermiyoruz. Yani gelin Türkiye'ye, işte bir Maslak'ta Gökdelen'e çıkın, başka bir yer. Yani adamlar Lord of the Rings'i Karadeniz'de çekmek istiyorlar. Bizim geri zekalılar izin vermiyorlar, tamam mı? Yani oradan gidiyorlar Yeni Zelanda'da çekiyorlar. Şu anda herifler parayı kırdı Lord of the Rings yüzünden abi. Bizimkiler neymiş? Halkımıza uymazmış, uyarmış, zartmış, zurtmuş. Yani, Hocam Gandalf, Mandalf dayak yerdi orada. Karadeniz'de yaşatmaz, topuğuna sıkarlar. Ya çok haklısın tabii, çok haklısın. Ya biz de yer bileceğiz ki Onur'a bu gece çok teşekkür ediyorum. Şimdi ufak ufak sona yaklaşırken böyle belki unuturum diye Lindenhurst diye bir yer öğrettin bana. Tamam mı? Yani Long Island'ı bilirdik, oradaki ne varkı biliriz, odur budur falan filan. Biraz önce de ona bakıyordum. Sen belki bilmiyorsundur diye. Bu bölge normalde Alman göçmenler tarafından kurulmuş. Biliyor musun bilmiyorum. Yok, bilmiyordum aslında, bilmiyordum. Ama İtalyan ağırlıklı şu an. Evet. Bayağı bir el değiştirmiş. Galiba mafyalar çökmüş falan filan. Almanya'da Polonya'dan gelenler orayı kurmuşlar diyor. 1891'de ismi değişmiş. Öncesinde farklı bir ismi varmış. Ihlamur ağaçları falan demekmiş linden. Evet, tamam mı? Var mı hala ağaç? Doğru. Ağaç var. Burada çok yeşillik var. Çok park var. Burada bu ülkenin en çok sevdiğim şeyi yeşilini koruyor. Kesinlikle. Yani her ağacını koruyor. Bir ağaç kesiliyorsa 5 ağaç dikiliyor. Böyle bir yer olduğu için çok seviyorum tabii. O yüzden evet, değişik çeşitli ağaçları var burada. Her parka gittiğinde ıhlamur ağacı da görürsün. Değişik tür ağaçlar da görürsün. Yani sayende bir bilgi bugün ben edinmiş oldum. Hakkımı aldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki. Şimdi tam bir saati devirdik. Çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere de. Onur, son sorum. Amerika'daki siyasi durum şu anda Amerikalıları mutlu ediyor mu?
Trump'ın gelmesinden memnunlar mı? Abi şu an şöyle biliyor musun? Herkes bir taş bulmuş, onun altına girmiş. Ama herkes bir sessiz şu an. Ama Neden şöyle peki? söyleyeyim. Şu an olması gereken şeyler yapılıyor. Bazı şeylerin fiyatları düşüyor. Ben yani ileride sonuçta bir ev almak istiyorum. Şu an ev fiyatları düşme yoluna gidiyor. Benim için bir avantaj. Ondan sonra işte e, yakıt düşüyor. Hani yükselmiyor en azından. Hani çıkmıyor. Yükselmiyor da çıkmıyor da ama hani stabil şu an ama düştü mesela. Hani Trump gelir gelmez bir yakıt fiyatları düştü. Ondan sonra tabii şimdi Trump'ın bazı verdiği kararlar var tariflerle alakalı. Bunu tam hani hemen etkileyenler var. Etkilenenler var daha doğrusu. Ama uzun vadede etkilenecek olanlar var. Onu şu an bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Ama şu an herkes bir çıt yok. Yani en azından şu an her gün yaşadığım olay bu. Şu an hiç kimse politika konuşmuyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Tabii arada bir protesto görebiliyorsun belki ufak çaplı 10 kişi 15 kişi işte neyle alakalı? Ya bir savaşla alakalıdır ya da işte tarifle alakalıdır. Yani işte ne bileyim şu ülkeye bir tarif yaptı. Onlar Yok protesto hocam ediyor. bizde her gün olan şey o. Biz alıştık Yani artık ona. hani burada yani öyle çok şey yok. Herkes şu an mutlu. İşine gidiyor, dönüyor, geziyor, Ya bak gidiyor. oradaki fark şu. Trump acayip bir şirket yöneticisi. Tamam mı? Tamam. Yani Tabii. memleketi aldığı gün itibariyle şu anda bütün aldığı aksiyonlar şirket yönetir gibi gelirini arttırmaya yönelik bir ülkenin yaptığı şeyler, aksiyonlar. Bunun sonuçlarını insanlar pozitif olarak uzun vadede çok görecek. Ama ve lakin kısa vadede doğal olarak belli Zorluklar çekilecek. Evet, yani bu işte vergiler yüzünden atar yapıyor. Gidiyor Tabii. duruyor Japonya'ya sana vergi diyor, Kore'ye vergi diyor, bilmem neye vergi diyor. Türkiye'ye vergi demiyor çünkü Türkiye zaten o konuda onlarla böyle çok alışveriş olan bir memleket değil, çok önemli değil. Tabii. Asıl yani Çin'e oynamak adına bütün memleketleri bu her şirketin uluslararası şirketlerde yaşanan güç kavgaları. Bunu şu Evet. anda yapmazsa zaten kimse yapmayacaktı. O yüzden Evet. aslında Trump'a kızanlar belki Şu an kalırsa bazı şeylerin farkında değiller. değiller yani. Evet. Bir dönem daha kaldığında 10 sene sonra bunları fark edecekler. Ama o zamana kadar kalır mı bilmiyorum. Biliyorsun şimdi ameliyat az kaldı gidiyormuş yani. Ondan Evet. sonra. Yani bizim ülkemizin başındakiyle arada fark var. Bizimki bu kadar yetenekli değil yani. O aslında becerikli bir adam. Bence fark etmeliler. Yani ona bakarsan yani bir ülke yönetmek büyük bir şirket yönetmek gibi bir şey. Aynen. Yani şimdi sonuçta çalışanın da evi var. Çalışanın da maaşı var. Çalışanın da emekli sonrası işte Aynen. maaşı var. Ondan sonra o çalışanların psikolojisi var. O çalışanların hobisi var. O çalışan Evet. yani hani o işte büyük çatı altındaki o şirketin bakımı var ondan sonra. Yani o yüzden büyük bir şirket ve bu adam da tabii hani businessman olduğu için biliyor yani bu işleri. Aynen Ve öyle. aslında adam değil önemli olan. Kadrosu çok sağlam. Kadrosu. Kadrosu çok Adam sağlam. olmadığını biliyoruz bu arada. Yani Adam tabii olmadığını tabii. Genelde adama bakmayacaksın. Adam sadece şeydir hani bir portfolyodur, bir yüzdür. Ama arkadaki kadro çok önemli aslında. O Aynen. kadroyu destekleyen kişiler de çok önemli tabii. Oraya parantez içerisinde. Peki. O Yani çok önemli. bankacılık sektörüyle papaz olmadığı müddetçe Evet. yani Amerika'da çünkü siz Trump'ın işte ne bileyim Bezos'un onun bunun parası olduğunu falan zannediyorsunuz. Bunlar ön Evet. yüzdeki adamlar 3-5 milyar dolar paraları var. Mesele federal bankaları kontrol eden yapılar işte BlackRock'lar bilmem neler falan filan. Tabii tabii. Bunlarla papaz olduğu an ne Trump kalır ne bilmem ne tamam mı? Tabii Onlarla çok iyi geçinmesi gerekiyor. Bana kalırsa da şu ana kadar çok başarılı yani. Bakmayın. Çok çok. Çünkü adamın ailesinde zaten hani biliyorsun damadından tut, damadının pozisyonundan tut. Hani Aynen. bir sürü avantajları var. APEC'inden tut, BlackRock'ından tut. İşte yani dediğin gibi o büyük aileler arkasında destekliyorsa zaten seni kimse tutamaz. Kimse durduramaz yani. Aynen Dün öyle. akşam sniper ışığını görmedik. Bu akşam sniper ışığını kafamızda görmeden yayını ufak ufak kapatalım. Tam bir saat oldu. Şu anda 300 kişi bizi izliyor. Çok teşekkür ederiz. Onurcuğum ağzına sağlık. Son Teşekkür olarak ederim var mı? yayını aldığınız için. Çok sağ ol bu arada Son yayını olarak- aldığınız. Bir ses kesildi ama teşekkür ederim yayını aldığınız için bu arada.
Geçenlerde de gelecektim ama bir ufak kazadan dolayı gelememiştim. O yüzden kusura bakmayın. Aynen Ama tekrar çok geçmiş eğlendim olsun. yani. Teşekkür ederim. Yani Şimdi sen tekrarlıyorum, bana Lindenhurst'ı öğrettiğin için bu akşam. Aklımda her zaman seni böyle hatırlayacağım. Teşekkür İnşallah ederim. yüz yüze de görüşürüz. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. hocam sen bizim bundan sonra Amerika temsilcimiz olacaksın. Sen nasıl olduğunu inşallah Amerika'da da insanlara izletiriz. Tamam. Bu arada sana da böyle bir şey verelim, mesaj atalım, top atalım sana. Sen de bizi Amerika'da temsil et isteriz. Çünkü biz her konuğumuzla şu mesajı paylaşıyoruz. Hani burada bir çadır oluşturalım ve bu çadırı büyütelim büyütebildiğimiz kadar. İşte her meslekten insanlar gelsinler anlatsınlar. Yani biz Burak Hoca'yla 7/24 canlı yayın açarız ama ne konuşacağız? Birileri gelsin bir şeyler anlatsın ve öğrenelim ve öğretelim derdinde olduğumuz için bak bugün mesela bir şey öğrendik. Biz öğrendik. Yani Aynen. eminim izleyenler de öğrenmiştir. İşte o yüzden hani ne zaman istersen nasıl bir farkındalık varsa yani de bana telefon aç ya da mesaj at de ki hocam Amerika'da bunlar oluyor. Hemen bunu gündeme getirelim. Sonuçta biz de bir yerde burada yayıncılık yapıyoruz ve değerli şeyler paylaşmak istiyoruz. Bazen makara yapıyoruz ama bazen de ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim herkese. Bizi izlediğiniz için keyifli akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.